Hepiniz hoş geldiniz. Bu incelememizde Sigmund Freud'un psikanalitik merceğini alıp toplumun en temel kurallarının, dinin ve ahlakın gizemli kökenlerine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Bu adeta psikolojik bir dedektiflik hikayesi gibi olacak. Gelin, işin tam merkezindeki soruyla başlayalım. Şöyle bir düşünün. Her kültürde, kökenini hiç bilmesek de hepimizin itaat ettiği o yazılı olmayan kutsal kurallar var, değil mi? O dokunulmaz tabular, o toplumsal yasaklar. Peki bunlar nereden geliyor? Onları bu kadar güçlü kılan ne? İşte bu sorular psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un da aklını fena halde kurcalıyordu. Ekrana bir bakın. Bu kurallar size de biraz tuhaf, hatta akıl dışı gelmiyor mu? Düşünsenize, bir savaşçı az önce öldürdüğü düşmanı için yas tutmak zorunda. Bir adam kayınvalidesini görmemek için yolunu değiştiriyor. Krallar, yani gücün zirvesindeki insanlar o kadar çok kısıtlamayla yaşıyorlar ki hayatları adeta bir hapishaneye dönmüş. Ve belki de en garibi, topluca tapınılan kutsal bir hayvanın yılda bir gün bir ritüelle yenmesi. İşte Freud'a göre bütün bu tuhaflıklar çözülmesi gereken büyük bir bilmecenin önemli ipuçlarıydı. Ve hikayenin ilginçleştiği yerde tam olarak burası. Freud, bu büyük toplumsal gizemi çözmek için ilk ipucunu ilkel kabilelerin arasında değil, yanı başında, Viyana'daki kendi kliniğinde buldu. Yani hastalarında. Bu karşılaştırma Freud'un teorisinin adeta bel kemiği. Bakın, bir tarafta ne var? Kişisel, bazen anlamsız görünen ritüelleri tekrar tekrar yapmak zorunda hisseden takıntılı hastalar. Diğer tarafta kim var? Kökenini çoktan unutmuş ama çiğnenirse başlarına büyük bir felaket geleceğine inandıkları kolektif tabulara uyan toplumlar. Freud bu ikisine baktı ve bir dakika dedi. Bu ikisi arasında inanılmaz bir paralellik var ve ona göre her ikisinin de kaynağı aynıydı. Bilinç dışına atılmış derin bir içsel çatışma. İşte kilit kelimemiz bu. Duygusal çifte değerlilik, yani ambivalans. Aynı insana karşı aynı anda hem sevgi hem de nefret duymak. Freud için en basit bir yas ritüelinden en karmaşık toplumsal tabuya kadar her şeyin temelinde işte bu içsel çatışma, bu sevgi ve nefret ikilemi yatıyordu. Gizemin anahtarı tam olarak buydu. Peki, eğer bir hastanın kişisel takıntısıyla bir toplumun kolektif tabusu aynı psikolojik motordan güç alıyorsa, o zaman bu çatışmanın kökenine en başına inmek gerekmez miydi? İşte Freud da tam olarak bunu yaptı. Cevabı bulmak için en geriye gitti. İnsanlığın varsayımsal başlangıcına, o ilkel sürüye. Şimdi Freud'un en dramatik, en spekülatif ve en çok tartışılan teorisine geliyoruz. Adeta insanlık tarihinin olay mahalline. Ama şunu belirtmekte fayda var, Freud bile bunu gerçek bir tarihi olaydan çok, insan ruhunun derinliklerindeki o temel çatışmaları anlatan güçlü bir metafor, bir kuruluş efsanesi olarak görüyordu. Hikaye basit ama gerçekten sarsıcı. Güçlü, kıskanç bir baba düşünün, sürüdeki bütün kadınları kendine ayırıyor ve büyüyen oğullarını sürüden kovuyor. Bu sürgün edilmiş kardeşler bir gün bir araya geliyorlar. Babalarına karşı karmaşık duygular içindeler. Bir yandan ondan nefret ediyorlar çünkü özgürlüklerini ellerinden alıyor, diğer yandan ona hayranlık duyuyorlar çünkü onun gibi güçlü olmak istiyorlar. Sonunda geri dönüp onu öldürüyorlar. Ve o dönemin bir geleneği olarak onun gücünü kendilerine katmak için babalarını yiyorlar. Nefret eylemi tamamlanmıştı. Baba artık bir tehdit değildi. Ama o anda babalarına karşı duydukları o bastırılmış sevgi ve hayranlık, ezici bir suçluluk duygusu olarak geri döndü. Yaptıkları şeyin korkunçluluğuyla yüzleştiler. Freud'un bu sözü durumu mükemmel bir şekilde özetliyor, değil mi? Yaşarken korktukları, isyan ettikleri o baba, öldükten sonra oğullarının vicdanında ve suçluluk duygusunda çok daha kudretli, çok daha dokunulmaz bir figüre dönüştü. Artık onun otoritesi dışarıdan gelen bir zorlama değil, içeriden gelen bir vicdan azabıydı. İşte bu devasa suçluluk duygusu, medeniyet dediğimiz yapının iki temel direğini inşa etti. Birincisi totem yasası. Öldürülen babanın yerine kutsal bir hayvan koydular. Bu hayvanı öldürmek artık kesinlikle yasaktı. Bu onların babayı bir daha öldürmeyeceklerine dair verdikleri bir söz gibiydi. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Yılda bir gün o hayvanı törenle kurban edip hep birlikte yiyorlardı. Yani aslında hem o ilk suçu hem de o suçtaki birlikteliklerini sembolik olarak yeniden yaşıyorlardı. İşte Freud'a göre dinin kökeni tam da burada. İkincisi de ensest tabusu.
Bütün bu kanlı olayı başlatan o kadınlar üzerindeki rekabeti bitirmek için anlaştılar ve kendi klanlarından kadınlarla birlikte olmayı yasakladılar. Bu da toplumsal düzenin temelini attı. Ama psikanalitik düşüncede temel bir kural vardır. Hiçbir travma gerçekten yok olmaz. Bilinç dışına itilen, yani bastırılan her şey mutlaka bir gün kılık değiştirerek geri döner. Freud'a göre bu ilkel baba katliamı da insanlık tarihi boyunca farklı kılıklarda karşımıza çıkmaya devam etti. Bu zaman çizelgesi bastırılanın geri dönüşünü çok net bir şekilde gösteriyor. En başta ne vardı? Gerçek bir insan, ilkel baba. Sonra onun yerine bir totem hayvanı aldı. Yüzyıllar içinde bu hayvan, babanın özelliklerini taşıyan, insan gibi düşünen, hisseden tanrılara evrildi. Ve en sonunda bu figür, tek tanrılı dinlerin her şeye gücü yeten, hem yargılayan hem de seven o tek baba tanrısında nihai formuna ulaştı. Her aşama aslında aynı temel psikolojik çatışmanın farklı bir yüzüydü. İşte Freud'un teorisinin en radikal ve belki de en sarsıcı sonucu tam olarak burada yatıyor. Eğer din, ahlak, yasa gibi kutsal kabul ettiğimiz her şeyin kaynağı ilahi bir ilham değilse, peki o zaman ne? Cevap şu, medeniyetin ta kendisi. Yani dinlerimiz, ahlak kurallarımız, yasalarımız, bütün bunlar aslında ilkel atalarımızın babalarını öldürdükten sonra hissettikleri o ezici suçluluk duygusuyla başa çıkabilmek için nesiller boyunca inşa ettikleri dev bir savunma mekanizmasından başka bir şey değil. Her şey o ilk ve en temel çatışmaya, babaya duyulan sevgi ve nefrete verilmiş kolektif bir yanıttır. Bu gerçekten de üzerinde düşünmeye değer, kışkırtıcı bir fikir. Eğer Freud'un bu psikanalitik merceğini bugünün dünyasına çevirirsek, acaba kendi hayatımızdaki hangi kunalların, hangi ahlaki inançlarımızın ya da ritüellerimizin insanlığın çoktan unuttuğu o travmatik anın uzak birer yankısı olabileceğini düşünmekten kendimizi alabilir miyiz? Cevaplar belki de en derinlerde, kendi bilinç dışımızda saklıdır.